Son zamanlarda beni hem çok güldüren hem de acayip düşündüren bir kitap oldu. Latife Tekin'in Para Gürültüsü. Okumadıysanız eğer mutlaka okuyun derim. Baktığımız zaman etrafımıza, yani sosyal medyayı da açıyorsunuz bugün. Mesela hani o altının çok yükseleceği dönemde hatırlıyor musunuz? Altın yükselecek, altın yükselecek, altın yükselecek. Her şey para. Yani para piyasaları anlatılıyor. Açtığınız herkes işte parayla ilgili bir şey konuşuyor. Yatırım tavsiyesi değildir ama diyor işte mutlaka paranızı şuna yatırın diyor. İşte para kazanmak istiyorsanız şunu yapın. Bakıyorsunuz reklamlar ya da işte sosyal medya size sürekli parayla bir şeyler yapabileceğinizi pompalıyor. Çünkü parasız olduğunuzda aslında yapabileceğiniz şeyler gerçekten de çok kısıtlanıyor. Dolayısıyla ciddi anlamda bir bombardıman altındayız ve bir para gürültüsü var. Gürül gürül, gürül gürül ve Latife Tekin o kadar güzel bir noktadan yakalamış ki olayı. Hem çok güldüm hem de bu kadar güzel sosyal medyayı yakalayabilmiş olmasını, yani o sosyal medyaya altına gelen yorumları falan, yani bu kadar güzel süzüp bu kadar tatlı bir şekilde anlatıyor olmasına da hayran kaldım. Bu arada birkaç tane de şeyini izledim, röportajını izledim. Gerçekten çok tatlış. Diyor ki 2020 senesinde işte diyor, yani aslında ben bunu yazmaya başlamıştım, para gürültüsünü, ve ciddi anlamda da birçok şey, işte para, finansman, hani aklınıza ne geliyorsa ekonomiyle ilgili birçok şeyi izlemeye başlamıştım diyor. Ama sonra araya pandemi girdi diyor. Pandemi girince de Zamansız'ı yazdım diyor. Çünkü bir aşk hikayesi gerekiyordu sonuçta oraya diyor. Hakikaten de öyle. Zamansız'ı okumadıysanız da bu arada okuyun. Ben onu anlayabilmek için 2 kere okumuştum. Çok güzel bir aşk hikayesidir. Bu arada para gürültüsünü birazcık geri plana atmış ama sonra tekrar para gürültüsüne dönüp bunu yazmaya başlamış. Bunun için de diyor şimdi kitabı bitirdikten sonra diyor bütün diyor takip ettiğim kanalları sildim, kapattım, artık takip etmiyorum diyor. Azıcık paralarla geçinmeye çalışan ya da ayakta durmaya çalışan insanların bu olup biten şeyden tümüyle habersiz olması çok ürkütücü geldi bana ve çok zalimce. Yani zaten zalim dünya. O zalimlik böyle artık dijital zalimlik, yani böyle boyutlanmış, çok büyümüş. O çok can sıkıcı. Evet, artık yani ben de bir trader olabilirim. Ama, evet, onayını aldık az önce Kadir Bey. ama çok sıkıcı. Yani kitap biter bitmez bütün YouTube kanallarını kapattım. Hatta aslında romanın merkezinde yani para varmış. Adı zaten para gürültüsü varmış gibi gelse de aslında baş kahraman gerçekten kaygı duymak. Ve bugünkü insana baktığımız zaman, hani modern insana, en büyük şeyimiz ne? Aslında her şeyden kaygı duyuyoruz. Yani hiçbir şeye inanmıyoruz. Geleceğimizden kaygı duyuyoruz. Ne bileyim, çocuklarımızın mutluluğundan kaygı duyuyoruz. Kendimiz mutlu olabilecek miyiz? Bununla ilgili kaygılarımız var. Yaşamsal bir takım şeylerimiz var, sıkıntılarımız var. Daha çok kazanmak istiyoruz, daha güvenli yaşamak istiyoruz, geleceğimizi garanti altına almak istiyoruz. Fakat bu arada da çoğu zaman ne yapıyoruz? Aslında yaşamayı unutuyoruz. Çünkü o şeyin içerisinde, koşuşturmanın içerisinde, yok işte o sosyal medya bombardımanının içerisinde ya da o işlerin ve diğer şeylerin altında aslında bir nevi yani ne yaptığımızı da bilmiyoruz. Ama Latife Tekin sanki bize böyle bir ayna tutuyor suratımıza, yani. Yani dönün bir bakın, ne yapıyorsunuz demeye getiriyor. Şimdi romanın insanları burada mesela sürekli hareket halinde. Ya bu arada isimlere de bayıldım yani. Boccaccio ana karakterimiz. Bizim burada bir finansal şey var, sitesi var ve çıkıp işte finansal analizler yapıyor. Fakat yani Boccaccio'nun hadisesi yoksullar gözünden aslında, ya da yoksul olan insanların aslında bir miktar para kazanmasını sağlamak. Biraz bu olaya tabii daha hani farklı, hani şairane ve diğer yönden yaklaşmaya çalışıyor. Biraz böyle romantik hani bu konuda. Beyzana var annesi. Annesi de çok enteresan. Eskiden sadece böyle hani zengin insanların yanına temizliğe giden bir kadınken zaman içerisinde başka şeylere evrilmiş. İşte fal bakmaya başlamış, geleceğini okumaya başlamış falan filan. Onun da kendi sosyal medyası var. O da aslında kendi sosyal medyasında bir kahraman diyebiliriz. Yani hani böyle ilginç karakterlerimiz var. Bir de Boccaccio'nun sonradan gerçekten ciddi anlamda ilgi duyduğu kız var, Eserya. Bir de Boccaccio'nun analist abisi var. O da yine bir kanal. Sosyal medya kanalı. O kanalı ve işte o kanalın yaptıklarını ve oradaki insanları da takip ediyor. Roman aslında sadece sessizce şunu fısıldıyor bana göre. Yani insan gerçekten daha fazlasını mı istiyor? Yoksa istemesi gerektiğine mi inanıyor? Geçenlerde şeyi dinliyordum. Bu çok örnek verilen bir şey. Hakikaten de öyle.
bu ara çok dinliyorum. Alper Hasanoğlu'nun şeylerini, Delirmek Normal mi serisini Flu TV'de. Mesela hep şey diyor. Niye diyor hep diyor 30 yaşlarında bir tane diyor aile var diyor ve nedense diyor sarışınlar diyor. 30 yaşlarındalar diyor. İşte 2 tane de yine sarışın çocukları var diyor. İşte belli ki diyor böyle bahçeli havuzlu bir evde oturuyorlar ve diyor. Ve nedense olmazsa olmaz bir Golden Retriever'ları var diyor. Bakın çok enteresan değil mi? Yani aslında mesela farklı farklı şeyleri hayal etmemiz gerekirken de bunu felsefe öğretmenimiz de bize bir şeyde sormuştu. Mesela dedi ki ben de size sorayım şimdi. Mesela emekli olduğunuzda ne yapmak istiyorsunuz? Yani hani hayaliniz nedir diye sorsam ne dersiniz bana? Mesela bizim toplumumuzda çoğu insana ya da benim yaşıtlarıma sorduğunuz zaman hepimizin Ege'de, Akdeniz'de bir yazlık evde nedense arkadaşlarımızla birlikte onların da evlerinin olduğu bir yerde bir emeklilik hayatı düşlediğini görüyoruz. Şimdi herkes de bunu söyleyince o gün şöyle bir şey oldu. Dedi ki yani nasıl olabiliyor dedi felsefe hocamız. Yani nasıl olabiliyor? Hani nasıl herkes aynı şeyi hayal edebiliyor? Olabilir mi böyle bir şey? Hepimiz birbirimizden farklıyız. Hepimizin başka türlü hayalleri var ve bu hayatı farklı şekillerde yaşıyoruz. Hani tamam bazı noktalarda birbirine benzeştiğimiz şeyler vardır muhakkak ki. Yani hiçbirimiz bir değiliz çünkü hepimiz biriciyiz aslında yani baktığınız zaman insan olarak değil mi? Dolayısıyla da farklı bir hayalimizin olması lazım. Neden hepimiz aynı şeyleri hayal ediyoruz? Bir brainwashing. İşte bu reklamlarla, işte sosyal medyayla karşımıza çıkan farklı farklı yaşam şeyleriyle biz de belki istememiz gerektiğine inanıyoruz. Latife Tekin'in aslında bize vermeye çalıştığı gibi. Fakat bunu kitabın en güçlü yanı bu aslında. Sormuyor. Okurun kendi kendini ortaya çıkarmasını istiyor. Şimdi nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Bakın yani Latife Tekin'in ustalığı da burada başlıyor. Çünkü bu roman böyle klasik bir olay örgüsüne falan sahip değil. Başlangıç, gelişme, sonra böyle sonuç falan tarzı bir şey de yok. Biraz böyle hani karışık. Böyle karakterleri, şeyleri, kahramanları böyle uzun uzun anlatmıyor. Ondan sonra zaten yazarın amacı bence hikaye anlatmak falan değil. Yani sonuçta böyle hani bir ruh halini ortaya çıkarmak gibi geldi bana. Yani hani hepimizin içerisinde bulunduğu bir ruh hali gibi. Hani bazen çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Hani paraya biraz böyle şiirsel yaklaşıyor, sonra duruyor, bir takım şeyler, kelimeler kesiliyor, oradan oraya atlıyor. Hani bu da bizim gerçek yaşamsal halimiz değil mi? Bir şey yapıyoruz mesela aklımız dağılıyor, başka bir şey geçiyoruz, oradan başka bir şey geçiyoruz. Sonra ben ne yapıyordum ya falan diyoruz. Yani bilmiyorum başınıza geliyor mu ama mesela atıyorum mutfağa bir şey almaya gidiyorum. Aa bir bakıyorum şeyden çıkmışım. Bahçeden başka bir yerden çıkmışım ya da üst kattan çıkmışım falan şeklindeyim. Ama diyorum ki ya esas amacım bu değildi. Şimdi ilk aşamada biraz zorlayabilir. Bir süre sonra farkına varıyorsunuz ki aslında roman bizim şu anda içinde bulunduğumuz ruh halini ve yaşamsal devinimlerimizi aynen anlatıyor. Yani ne yaşıyorsak onu bize vermeye çalışıyor. Nasıl insanın zihni sürekli bölünüyor ve sürekli başka bir şeye dikkat çekiyorsa romanın dili de aynı bu şekilde. Yani aslında şey gibi hani içerik ve şey birbirini tamamlıyormuş gibi hani biçim birbirini tamamlıyormuş gibi. Gürültü ne yapar? Gürültü susturur. Bugün tam anlamda da işte para bunu yapıyor diyor bence Latife Tekin. İnsanlar sadece yalnızca ihtiyaçlarını değil hani kimliklerini de parayla kuruyorlar. Hani sen benim kim olduğumu biliyor musun davası var ya. Ne kadar kazanıyoruz, nerede oturuyoruz, hani kimlerle arkadaşız, neye sahibiz. Ekonomik olarak değil de sanki böyle bir kültürel güç olarak algılanmaya başlandı para. Bu arada para sadece cebimizde de değil yani dilimize ve hayallerimize yerleşmiş vaziyette. İşte param olunca şunu yapacağım, param olunca bunu yapacağım. İşte şu kadar para kazanayım bunu halledeceğim falan tarzında. Dikkat edin bakın yani ciddi anlamda sürekli bir para konuşuluyor. Eskiden şöyle bir şey vardı yani benim çocukluğumda kimse kimsenin ne kadar para kazandığını bilmezdi ve bunu göstermek de çok büyük bir ayıptı biliyor musunuz? Ve hani insanların gözünün önüne asla sokulmazdı. Fakat sosyal medya ile birlikte her şey gözümüzün içerisinde böyle direkt dan diye sokulduğu için hani biz şey gibi olmaya başladık. Yani para konuşmak da artık çok hani utanç verici ya da ayıp bir şeyden çıktı. Tabii bunlar hani bilinmez ahlak kuralları aslında edep kuralları. Yani bunlar hiçbir yerde yazılı değildir. Bir kitap alırsınız bu ahlak kurallarını okumazsınız. Yani bu size sonuçta toplum içerisinde aktarılan bir takım sessiz kurallardır. Ama bunu bilirsiniz yani aslında sizin kodlarınızın içerisinde bir anlamda yazılmıştır. Benim en çok hissettiğim bu kitabı okurken
Yorgunluk oldu biliyor musunuz bir de? Çok enteresan. Romanın yorması beni kötü olması değil. Tam tersine roman içinde yaşadığım dünyanın aslında ne kadar yorucu bir dünya olduğunu tekrar hatırlattı bana. Ha, bunu bilmiyor muyuz? Yani biliyoruz. Sürekli daha fazlasını istemek. İstemediğin zaman aslında birazcık daha aptal mısın sen niye istemiyorsun tarzında bir şeye dönüşmek. Ya da hani sürekli bir şeylere yetişmeye çalışmak. Bence zamanın hızından da bahsediyoruz ya. Yani zaman çok hızlı geçiyor. Anlamıyorum bile nasıl geçtiğini dediğimiz şey. Aslında bu kadar çok şey yapmaya mecbur muyuz? Değiliz. Eskiden böyle değildi. Eskiden belki kalkıyorduk gün içerisinde sadece bir tane iş yapıyorduk. Bitiyordu. Ama şimdi onu bitirip öbürüne başlayıp öbürünü bitirip öbürüne başlayıp bir de bu arada sosyal yaşantımızı diğer taraftan götürüp bir de sürekli geleceği düşünmek. Belki tamam bir takım toplumsal şeyler ve ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik zorluk da bizi ona yönlendiriyor. Kitabın başarısı burada. Yani bize yeni bir dünya kurmuyor aslında. Hani zaten böyle içerisinde bulunduğumuz, yaşadığımız dünyaya yeniden bakmamızı istiyor. Birçok şey mesela size soyut gelebilir burada. Yani çünkü hakikaten Latife Tekin'in zaten hani büyülü gerçekçilik akımının en değerli yazarlarından biri bence ülkemizde. Zaten farklı şeyler yaratabiliyor, karakterler yaratabiliyor. Bazı karakterlere çok daha farklı yönlerden yaklaşabiliyor. Hiçbir şey burada romanın zayıflığı yönünde değil de her şey onun tercih ettiği bir estetik anlayış gibi geldi bana. Yani bu mesela karakter odaklı bir roman değil. Yani tamam Boccaccio var, işte Esterya var, anne var ama hani biz onların üzerinden ziyade biz aslında düşünmeye odaklanıyormuşuz gibi hissettim ben kitabı okurken. Yani biz gerçekten bakın paranın peşinden mi koşuyoruz, korkularımızın peşinden mi koşuyoruz diye de düşündürdü beni. Bazen böyle kitabı kapatırsınız. Hani diyorum ya hep kucağınızda kalırsınız ve sorarsınız. Yani kitap bana gerçekten neyi sormamı istiyor? İyi edebiyat bazen cevap vermiyor biliyor musunuz? Yani sizin zaten şey yapmanızı istiyor. Bu arada ben mesela bunu okurken birkaç tane filozofa da gittim geldim. Byung-Chul Han'a gitsek. Mesela sürekli yorgun insan. Mesela Güney Koreli düşünür. Günümüz insanın dışarıdan gelen baskılardan çok kendi kendine yüklediği beklentiler nedeniyle yorulduğunu savunuyor. Modern insan artık sadece zorlandığı için değil, sürekli olarak fazlasını yapmak zorunda olduğunu hissettiği için tükenir diyor mesela. O yüzden de burada birazcık o var. Yani para gürültüsü işte bu ruh halini yakalıyor aslında. Yani bizim böyle sürekli bir triatlon yarıştaymışız gibi. Hani yüzüp ondan sonra bisiklete binip ondan sonra koşup böyle sürekli bir şey halindeyiz. Yani yarış halindeyiz. Hani kimle neyle ne için diye baktığınız zaman aslında kendi kendimizle yarış halindeyiz. Ama bunu yapmamız gerekiyor mu onu da bilmiyorum. Sosyolog Pierre Bourdieu vardır mesela. O da sermayeyi yalnızca mesela para olarak görmez. Yani ona göre insanın toplumdaki yerini belirleyen farklı sermaye biçimleri vardır der mesela. Ekonomik sermaye, kültürel sermaye ve sosyal sermaye. Hani bu açıdan baktığınızda da para meselesi çok daha geniş bir şeye yayılmıyor mu? Mesele sadece zengin olmak değil aslında. Hani toplum içerisinde belki de bir yer edinebilmek ya da toplum içerisinde kendini güçlü ve görünür hissetmek olabilir ki insan için gerçekten görünür hissetmek ve güç çok önemli olabiliyor. Çünkü bir statü göstergesi de olabilir para. Yani güven duygusu veriyor insana. İşte hani şey hamili kart yakınımdır. Yani sen benim kim olduğumu biliyor musun davası aslında baktığınız zaman. Ki bence Türkiye'de çok var. Marksist bir yönden bakarsanız da mesela insanlar oldukları düzen içerisinde mi kendilerini zorluyorlar yoksa aslında düzen mi onları bir şekilde hani bu yöne itiyor diye bakarsanız aslında yani bir anlamda da temel tartışmaların yani Marksist düşüncenin temel sorunlarından biri bu. Ama hani yani para gürültüsü tabii ki burada bir manifesto yazmaz ama şeyi de sordurtur yani okura der yani hani bütün hayallerimizi, korkularımızı, hedeflerimizi eğer para belirliyorsa mesela gerçekten ne kadar özgürüz? Çok güzel bir yerden yakalıyor Latife Tekin. Bizim ciddi anlamda sorgulamamızı istiyor. Bir kere daha iyi yaşamak istiyoruz, daha güvende olmak istiyoruz, değil mi? Geleceğimizin güvencede olmasını istiyoruz ama bazen bu arayışın içerisindeyken hep şeye kitleniyoruz. Yani hedefe kitleniyoruz ama arada yaşamayı unutuyormuşuz gibi. Dolayısıyla hani o arada yaşadığımız bütün o belki seçenekler, gitti geldiler ya da farklı yollara girişler, çıkışlar aslında ya da yaşadığımız ya da etrafımızda olan insanlarla yaşadığımız o duygusal anlar ifade etmiyor demeyeyim de ya onu kaçırıyoruz. Anı kaçırıyoruz belki de. Hani hep bu son dönemlerde spiritüel şeyde de var ya anı yaşa, anı yaşa. Bu öyle bir şey değil ama yani yine de yaşamı kaçırmakla alakalı. Çünkü biz sürekli
paranın çok sesinin yükseldiği bir noktada insan kendi sesini duymaktan aciz kalıyor. Belki de bir anlamda diyebilir miyiz diye de düşündüm ben açıkçası. Yani para gürültüsü çünkü sanki böyle bir şeyi vermeye çalışıyor. Ve Latife Tekin hani şeyde de bunu anlatmaya çalıştı. Ben dedi karakterleri yakalamaya çalışırken hani gerçekten günümüzden karakterler olsun diye uğraştım dedi. İçerisindeki şeyleri de mesela resimleri de oğlu çizmiş. O yüzden de bana çok hakikaten güzel geldi. Yani böyle zaten skeçler, karalamalar halinde dedi. Ama dedi ilk çizdiği haliyle bıraktık. Yani hani üzerinden geçip hani tekrar bir şeyler çizmeye çalışmadı. Bu da çok hoş. Yani oğlu ve kendisinin bir projesi gibi olmuş. Yani genç birinin de bu işin içerisinde olması güzel olmuş bence projenin içerisinde. En azından çizimleriyle. Çünkü bence gençler bir de bu dünyanın içerisinde doğdukları için belki onlar için onların normali bu. Ama biz daha geriden gelen bir jenerasyon olduğumuz için mesela hala sorguluyoruz. Latife Tekin de tabii yani bizim jenerasyondan biri olduğu için sonuçta sorguluyor. Bu sorgulamaların da ben iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü oturup düşünmemiz gerekiyor. Yani bazen dost sohbetlerinde de hani yemek masalarında falan da çok konuşuyoruz ama bir çözüme varabiliyor muyuz? Varamıyoruz genelde. Bu roman da bir çözüme varmıyor ama sonuçta oturup düşünüyor ve bir şekilde sorguluyor olmamız lazım. Bu anlamda da yani eğer bir roman sizi sorgulatıyorsa zaten görevini yerine getirmiştir diye düşünüyorum. Çünkü yapmamız gereken de bu. Eğer bakmamız gereken yaşamsal bir yerimiz varsa belki o yönde ciddi anlamda bir kayıp yaşıyor olabiliriz. Belki onu idrak etmekte bize yardımcı olacaktır diye de düşünüyorum. Bilmiyorum, ben çok beğendim. Latife Tekin'i zaten çok seviyorum. Onun ilk kitabı Berci Kris'in Çöp Masalları da çok güzeldir mesela. Okuyun yani hani Latife Tekin okumadıysanız da biraz kafanızı zorlar. Belki birkaç kere okutturur. Ama dediğim gibi yani her kitabında da bir düşündürtür, bir daha düşündürtür, bir daha düşündürtür. Evet. Bugünlük de bu kadar. Kitapla kalın diyorum. Hoşça kalın.